Bir düşünün, haksızlığa uğradınız, kapı kapı dolaştınız ama kimse sizi dinlemedi. Kadı sustu, vezir yok, divan kapalı, elinizde tek bir şey kaldı, bir tutam ateş ve son bir umut ve siz o ateşi yakıyorsunuz. İşte Osmanlı'da adalet aramanın en çarpıcı yolu, ateş dilekçesi. Osmanlı'da adalet sadece bir sistem değildi, bir inançtı. İyiliği emretmek, kötülüğü engellemek devletin temeliydi. Haksızlığa uğrayan biri için yollar belliydi. Kadıya gidersin, olmazsa valiye, sonra divana ve en sonunda padişaha. Ama ya hiçbir kapı açılmazsa? İşte o zaman sistemin en sıra dışı yolu devreye girerdi. Ateş istidası. Bu sadece bir dilekçe değildi. Bu bir çığlıktı. Boğaz'da bekleyen bir adam düşünün. Gözleri sarayda. Padişah pencereye çıktığı an kayıkla açılıyor. Elindeki samağını yakıyor ve o ateşi başının üstüne kaldırıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Artık dayanacak gücüm kalmadı. Son umudum sensin padişahım. Ve en çarpıcı kısmı, padişah bunu görürse o kişiyi hemen huzuruna çağırırdı. Her cuma binlerce insan sokaklarda. Padişah camiye gidiyor. Herkes dilekçesini uzatıyor. Ama herkes görünemiyor. İşte o anda bazıları ellerindeki hasırı yakıyor. Bir anda kalabalığın içinde alev yükseliyor ve mesaj net. Ben buradayım, beni de gör. Yıl 1648. İstanbul'a gelen İngiliz tüccarlar haksızlığa uğruyor. Fazla vergi alınıyor. Malları ödenmiyor. Her kapıyı çalıyorlar. Ama sonuç hiçbir şey. Sonra biri diyor ki bir ateş yakın. Padişah görür ve gerçekten İstanbul Boğazı'nda yabancı tüccarlar ateş yakıyor. Düşünsenize, başka bir ülkeden gelmişsiniz ve hakkınızı aramak için ateş yakıyorsunuz. Peki sonuç? Padişah görüyor, araştırıyor ve adalet yerini buluyor. Vergiler iade ediliyor. Bu, tarihte eşine az rastlanır bir sahne. Bu gelenek o kadar güçlüydü ki şiirlere girdi, halkın diline yerleşti. İnsanlar şöyle diyordu: gerekirse ateş yakarım. Bu bir tehditti ama aynı zamanda bir umuttu. Hatta bir kadın bile mahkemede şöyle haykırıyordu: yakayım başıma bir hasır, işte kadı, işte divan. Bu inanılmaz bir cesaret. Bu geleneği en ciddiye alan padişahlardan biri 2. Abdülhamit. Her dilekçeyi toplatıyor, tek tek inceletiyor. Hatta bunun için özel bir birim kuruyor. Düşünün, koca bir imparatorluk ama bir vatandaşın derdi bile göz ardı edilmiyor. Ateş dilekçesi sadece bir yöntem değil, bir mesaj. Ben susmam, hakkımı ararım ve gerekirse ateş yakarım. Osmanlı bize şunu gösteriyor: ne kadar güçlü olursa olsun sistem, ne kadar küçük olursa olsun insan, adaletin bir yolu mutlaka vardır. Bazen o yolu göstermek için bir ateş yeter. Bu tarz gerçek ve etkileyici tarihi hikayeleri seviyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü tarih anlatıldıkça canlanır.